Ben 1977 doğumlu. Siirt Baykan ilçesinde. 1990 yılında İstanbul'a bir tatil hayaliyle geldim. Annemle beraber. Geldikten sonra Boğaz Köprüsü geçtikten sonra böyle baktım koca bir şehir. Acaba dedim bize de burada bir yer olacak mı? Kendimce böyle bir İstanbul'u hayal ettim. Ve çok şükür geldik, buraya yerleştik, buralara kadar geldik. Tabii ki çalışma hayatı kolay olmadı. İlk adımımız işte 13 yaşında, 14 yaşında böyle bir pazarcılıkla başladı. Pazarda peştemalde ön limon maydanoz satarak ilk ticari hayatımız oradan başladı. Sonra bir nevi işte ilerledik. Baktık nasibimiz bir zaman sonra, tabii 3-4 seneden sonra, pazarcılık hayatından sonra hep böyle hayal ettim. Dedim ki ya işte hani hep böyle işportacılıkla bu işler olmaz. Ne yapabiliriz diye. Tesadüf bir manav dükkanı açtım. Manav dükkanı bir dönem işlettim. Sonra bir servis işine başladım. Manavla beraber ek iş olsun diye. Servis işine başlarken Gazi Osman Paşa'da bir atölyenin de ek servis olsun diye, ek iş olsun diye bir atölyenin servisini de çekmeye başladık bu arada. Tabii atölyenin ne olduğunu bilmiyoruz. Tekstilin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir dönem sonra biz buradan birkaç ay servisi çektikten sonra bu adam, bu vatandaş tabii servis ücretlerini ödemeyince bize atölyenin ortaklığını teklif etti. Yarın ortak olun diye. Biz dedik ki atölye bizim işimiz değil yani. Bizi atölyeye getirip ulaştırırsan. Ya dedi ben işin başındayım dedi. Bana biraz finans yardımını yapın. Tamam dedik oturduk konuştuk ama atölye değil adam bize fabrika diye teklif etti. Sonra ortak olduk. Bir dönem sonra artık baktık 3-4 aydan sonra adam işi yürütemeyeceğini borçlarla beraber sırtımıza bırakıp gitti. Bırakınca tabii ben içeri bir girdim. Biz o zamana kadar tekstille hiç ilgilenmiyordum. İçeri bir girdim. Gerçekten de baktım ki çalışan içeride birkaç kişi var. Dedim ki ya fabrika dedikleri şey bu mu? Yani o 3-4 ay zaman zarfı içerisinde hiç kapıyı bile açmadım. Sonra adam bizi de yüzüstü bırakıp gidince kendime böyle bir şey ettim. Böyle bir inat ettim. Dedim ki ya biz bu işi niye yapmayayım? Yapanlar var. Sonra ben orada yer değişikliği yaptım. Geldim bir müddet sonra 5-6 tabii ben ilk önce yeri bırakmak için niyetlendim. Sonra baktım ki verdiğimiz paranın çeyreğini bile vermiyorlar. Ki öyle bizi öyle bir konuma soktu. Sonra ben biraz hırs yaptım. Kalktım geldim yeri değiştirdim. Yeri büyüttüm ve 1,5-2 sene sonra 6-7 kişilik çalışan yeri 100 kişi çalışan kapasiteye getirdim. Ondan sonra ihracat firmalarına yöneldik. Çok şükür. Sonra işler biraz düzgün gidince bu sefer laleli piyasasına üretim yapmaya başladım. Laleli piyasasına üretim yapınca hiç unutmuyorum. Tabii üretim yapıyoruz ama şey olarak, fason olarak üretim yapıyoruz. Bir gün laleli ödemeye gittim. Geldim ödemeyi az aldım tabii ki de. Orada bir kaldırım vardı oturdum. Şöyle bir gözüme hoş gelen bir vitrin geldi böyle. Şöyle bir baktım modeller o kadar beni cezbetti ki. Kendi kendime elimi Allah'a açtım. Dedim ya Rabbi bir gün ben de şuraya bir kendi koleksiyonumdan bir şeyler asabilecek miyim? Kalbimden öyle şeyi geçirdim. Sonra geldim bir zaman sonra tabii o fasonculuktan üretime geçtim. Aradan 2,5 sene geçmeden o hayal ettiğim vitrine tamamıyla o 8-10 tane mankenlik olan vitrine tamamıyla kendi modellerimi orada gördüm. Ve Lale'de çalışmaya başladık bir dönem. Tabii ki başarılı olduk ama Lale'de birazcık konsiye işlerinde merdiven atlayabiliyorsun ama sonra da çöküşün çabuk olabiliyor. Ondan sonra da bir dönem sonra baktık ki o iş olmuyor. Döndük işte Merter piyasasına. Merter'den sonra da Güngören'de öyle nasip oldu. Aşağı yukarı 12-13 yıldır da Güngören'de esnafım. Kiracılık hayatımız var. Tabii kiracılık hayatımızdan da illaki her ne olursa olsun bitmeyen bir borç. Kiracılık hayatı bitmeyen bir borç. Ya Rabbi dedim bir gün bize nasip olacak mı kafamızı sokacak böyle kendi
İlk önce Allah'ın, sonra da bizim sorumlu kılabildiğimiz, sorumlu olabileceğimiz bir mülkümüz olacak mı? Ticari kapımız olacak mı? Çünkü yanımda arkamı değerli toparlayabilecek bir evladım geldi. Onunla beraber bir yol kat etmek için. Onun da tabii bir geleceği. Sonuçta bu tekstil mesleği yolculuğu uzun bir meslek. Bunu başarana gerçekten önü inanılmaz açık bir meslek. Çok şükür bundan 3 sene önce Benesta, Allah 100.000 kere razı olsun, bize böyle bir teklifte bulundu. Ve biz de geldik. Teklifin ödeme şekilleri bize inanılmaz cazip geldi. Onlar da bütün kolaylıkları tanıdılar bize. Özellikle Yusuf Bey bu konuda, eğer biz burada bugün bir dükkan sahibi olmuşsak bile, onun bize verdiği enerjiyle, bize verdiği o güler yüzle, o cesaretle çok şükür zorlanmadan bugüne kadar borcumuzu ödedik. Ve şimdi de işte geldik. Dedik ki ya artık belli bir yere gelmişiz. Eyüp oğlum, bu iş artık onun kendi geleceği, kendi vizyonu. Tabii ki ben babası olarak sonuna kadar arkasındayım. İnşallah bu vizyonumuzu Benesta'nın o güçlü şeyiyle daha da güzel yerlere taşıyacağına eminim. Avrupa ülkelerine olsun. Çünkü biz köyden geldik. Çok özür dilerim. Yani tekstil testini anlamadan azimimizle, gayretimizle hemen hemen Avrupa'nın çoğu ülkelerine bir şeyleri satabildik ama vizyonumuz o kadar çok genişlemiş mi? Değil. Ama biz şimdi Benesta'yla bunu daha iyi yerlere taşımak istiyoruz. Özellikle Rusya piyasası. Biraz da bizi cezbeden konu da o oldu. Yani işte Rus ortaklarımız var denildi Benesta'da. Bu da bizi şey yaptı. Çünkü tekstil vizyonu önü açık bir yer dediğim gibi. Pes etmeyeceğiz. Başlangıç her zaman bir başarıdır. Ben bunu hep söylüyorum. Bir yerde başladın mı başarısı da gelir. Ama tabii buna azim lazım, emek lazım, gayret lazım. Bunun için de inşallah Allah'ın izniyle genç nesili bu sorumlu onların sırtına atıp onlar bu işi daha güzel yerlere taşıyacağına eminim. Ayrıca de tekrardan da Benesta ailesine sonsuz teşekkür ederim. Başta Bahattin Bey olmak üzere. Benesta ailesi olarak Yusuf Bey, Raksana Hanım, Tuğba Hanım ve geri kalan çalışanları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yusuf Bey için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü o bizim için ticari haricinde ayrı güzel bir bakış açısı var yani. İnsanlara karşı bir enerjisi var. Burada da inanılmaz insana cesaret veriyor. Çok çok teşekkür ederim size. İnşallah Allah'ın izniyle dediğim gibi buranın yükünü de oğlumun sırtına vereceğiz. Allah da onu da bizleri de utandırmasın. Yani biz tekstil bu, emek bu, ekmek bu. Sonuçta ekmeğimizi kovalamak lazım. Benim de dediğim gibi bir çizgim var. Başlangıç her zaman bir başarıdır. Yani sen bu başarıyı yakalaman için de kendi hayatından, kendi emeğinden bir şeyleri feda etmen lazım. Yani Allah'a şükürler olsun. Biz tabii ki hayatsız bir yaşam olmaz. O bir gerçek. Hayatımızda iniş çıkışlar da oldu. O da bir gerçek. Şükürler olsun iyi bir yerdeyiz. Markamız da iyi bir yerde. Daha da iyi yerlere taşıyacağımıza eminim. Buna da gerekirse daha da artık nereye daha da güzel yerlere taşımak için gerekirse konsept, gerekirse model, gerekirse medya, gerekirse reklam elimize ne geliyorsa onlar için çabalayacağız, koşturacağız. Tabii ki gençliğimiz. Gençliğimiz. Yani biz çocukluğumuzu yaşamadık. Bu bir gerçek yani. Düşün bir insan 13 yaşında ekmek savaşına çıktığını düşünün. Bunun daha neresine ne bekleyebilirsin ki? Biz geniş aileli bir konseptiz. Aile yükü sürekli ufak yaşta özellikle erkeklerin sırtına atılır yani bu bir gerçek. Şükür
Ne bugüne kadar ne çalışanlarımız yani ne iş yaptığımız insanlara karşı ne de ailemize karşı kafamıza eğecek bir şey yapmadık. Allah'ın izniyle bu saatten sonra da bir şey hata yapmayacağımızı eminim. Tabii ki tamam mal mülk var ama biz evlatlarımıza her şeyden önce mal mülkten ziyade ilk önce iyi bir ahlak, iyi bir karakter. Çünkü ülkeye bunlar lazım. Tabii bunlar olduktan sonra iş hayatı da yürür yani bu eminim. İş hayatımda tabii gene dönüp dolaşıp gençliğe, çocukluğa dönüyoruz. İlk işte o 13-14 yaşlarında pazarda işte işporta ilk limon maydanozla başladım ama sonra hani bu işportacılık işimiz vardı. Hiç unutmuyorum. Tamamıyla sermayem oydu. Bir baktım ki zabıta bütün sermayemi toplayıp götürmeye çalışıyor. Ben vermemek için direndim. Çünkü götürürse benim başka sermayem yok. Yapacak bir işim kalmıyor. Ve o günkü ekmeğimi vermedim, kaptırmadım. Onlara sahip çıktım. Allah'a şükürler olsun bugüne kadar da sahip çıktık. Öncelikle bizi izleyenler için çok teşekkür ediyorum. Bizi izledikleri için saygı ve sevgilerimi de sunuyorum. Benest hakkında düşüncelerim, öncelikle çok teşekkür ederim Yusuf Bey'e ve babamla birlikte bu yolculuğa çıktık. İnşallah bu yolculuk süresince hayırlı güzel yerlere gelmeyi düşünüyoruz. İş hayatı hakkında söylemek istediklerim, yani erken yaşta, küçük yaşta çok şükür öncelikle babamın desteğiyle neyin ne olduğunu anlayacak yaşa geldim erken yaşta çok şükür. Bizim şu anda burada temennimiz, yapmak istediğimiz Benesta'yı tüm dünyaya duyurmak, tüm herkese duyurmak. Yani burada bulunan herkese öncelikle yine tekrar teşekkür ediyorum. Size de Yusuf Bey sağ olun. Yani bizim burada yapmamız gereken gerek markamız, gerek buradaki esnafların hepimizin birlikte Benesta'yı tüm dünyaya tanıtmak. Ondan sonra gerek markamızı güzel yerlere taşımak istiyoruz. Burada bulunmak bizim için gerçekten çok güzel. Saygı ve sevgi bize gösterdikleri için çok teşekkür ederim öncelikle Yusuf Bey'e. Sözü tekrar babama bırakmak istiyorum. Sağ olun. Yani ilk büyük siparişimizi işte dediğim gibi imalata girerken Laleli'den almıştık. Bir Azerbaycan'a almıştık. Bir müşteriyle tanışmıştık o esnada. Tabii biraz da samimi olduk. Adam o kadar sıcakkanlı geldi ki bana. Dedim ki ben kredi açacağım sana dedim. Sen yeter ki orada ürün sat. Biraz sipariş verdik. Siparişin peşinden biz ürünlerini gönderdik. Ve ilk tokadı orada yedik diyebilirim. Onun da canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Yanlış insan insanı mal mülk sahibi eder. Yani buralara kadar geldik çok şükür. Ya şimdi paradan ziyade gerçekten bir hayal bir proje. Yani buraya herkesin belki hayalinde olup da ulaşamadığı bir proje. Yani inanılmaz duygulandım. Ya Rabbi dedim sen beni buraya inşallah bekçi kılacaksın. Mahcup etmeyeceksin. Ya Rabbi dedim. Yani kendi kendime böyle orada oturdum. Dua ettim. Ve gözlerim de doldu. Yani çünkü ilk ticarethanem benim. Mekan olarak ilk ticarethanem. Daha önce açtığımız dükkanlarla ilgili çoğu da kiracıydık. Kiracılıkta biliyorsunuz yani bugün buradasın, yarın başka yerdesin ama burası inşallah Allah'ın izniyle daha bir özgüvenle daha da güzel yerlere taşıyacağız yani. Ama onun duygusu yani yaşamak lazım. Onu ne telaffuz edemiyorsun dille. Yani Allah razı olsun dedi. Ya samimiyetime inanın. Benessa Center ile ilgili biz tabii ilk böyle bir söylenti çıkınca dükkan alma hayalim yoktu. Çünkü öyle bir gücüm de yoktu aslında. Sonra biz bir görüşmeye gelince sanki sizinle konuştuktan, Yusuf Bey'le konuştuktan sonra Rabbim bana bir güç kuvvet verdi. Buraya al, sen niye olmayasın diye böyle bir enerji geldi bana. Döndük geldik herhangi bir orada bir baktık sözleşme yapmışız. Dediğim gibi yani biz sonuçta ticaret yapıyoruz. Yeri geliyor borçlu yapıyoruz. Yeri geliyor
paramız oluyor olmuyor ama Allah'a şükürler olsun. Burayla ilgili hani gönül ferahlığıyla insan girince ya Allah da öyle bir yardım ediyor. Hiçbir güne bir gün ödeme sıkıntısı yaşamadık çok şükür. Hiçbir güne bir gün Benes'le bizi ödeme için de aramadı yani. Ya buna samimiyetime inanıyorum. Yani hiç bir güne bir gün aranmadım. Yani Allah'a şükür. Allah bütün işlerinize hayırlı kapılar açsın inşallah. Bizim de sizin de inşallah. Dükkandan ziyade tabii ki de herkesin bir hayali var. Çocuklarına bir şey bırakmak. Bir miras bırakmak. Tabii görürüz görmeyiz onu Allah bilir. Ama en azından biz gurbete gelirken bir çivimiz yokken burada da yarın bir gün çocuklarım geldiği zaman vizyonunu daha güzel yerlere taşısın diye en azından onlara bir ticaret kapısı. Bu beni inanılmaz mutlu etti. Ve yani eminim onlar da bu konuda kendilerine layık olacak şekilde yaşayacaklar, buna eminim. Benim için büyük bir gelecek ifade ediyor. Yani Benes'in bize kattığı gerçekten çok güzel, hayatımıza çok güzel şeyler katacağını düşünüyorum. Öncelikle tekrardan babama da yine teşekkür ediyorum. Bize bu büyük desteği sunduğu için. Yani vatanıma ve babama, aileme layık bir iş kuracağımı düşünüyorum. Rabbim kimsenin emeklerini boşa çıkarmasın. Gerçekten aslında zor, Benes sayesinde kolaylaşan bir iş. Marka bizim bir çocuğumuz gibi onda. Kendimize beraber büyüttük onda. Benes'ta da daha iyi vizyon yakalayıp daha iyi yerlere taşıyacağımızı hissettim. Çünkü Benes'in dünya çapında biraz daha vizyon olarak, reklamasyon olarak çok iyi şeyler yaptığını biliyorum. Çünkü biz inşaatı gezerken Benes'ta hiçbir şeyden kaçmamış. Kalite. Şimdi ben böyle bir kaliteli bir yerde niye bizim kaliteli bir markamız olmasın? Neden daha güzel bir yerlere markamız taşınmasın ki diye düşündük. İnşallah da el birliğiyle daha da güzel yerlere taşıyacağız. Ya biz ekmeği küçümsemiyoruz tabii ki de. Ama ben bunu hep söylüyorum. Bir insan ticaret yapıyorsa, eğer ticareti zaman zarfına dağıttığı an, eğer merdiven çıkmıyorsa bir insan o ticareti yapmanın bir anlamı yok. Çünkü bugün dünya değişiyor, vizyon değişiyor. Biz yıllar önce pazarlarda çadırlarla, tenterlerle o yağmurların altında tezgah açarken şimdi kapalı pazar alanları açılmış. Şimdi eskiden tekstil mahalle aralarındayken müşterinin gelip de çoluk çocuğun rızkını bırakıp gittiği an orada rahat etmediği zaman insan haliyle üzülüyordu tabii ki de. Ama Benesta'da bu bütün konsept bir arada oluşmuş. Yani hem gelen müşteriye değer, hem iş kalitesi eski yere rağmen baktığın zaman çok daha üst şeyde. Bu da ne demek? Merdiven atlamak demek. Tabii böyle bir yerde olmamız bizi inanılmaz da gururlandırıyor. Yani sonuçta eğer ben geriye dönüp baktığım zaman demek ki bir şey yapmamış gerekiyor. Biz hep önümüze bakacağız. Daha iyi şeylere, daha iyi yerlere nasıl taşıyacağız diye onun derdine düşeceğiz. Ya Benesta gerçekten bir etiket. İnşaatı gezdiğin zaman bakıyorsun ki, gene de söylüyorum, kaliteden asla ödül vermeyen bir firma. İşini çok düzgün yapan bir firma. Bununla ilgili de düzgün yapılan bir projenin içerisine topluma faydası olmayacağı mümkün mü? Yani inanılmaz iş kapıları, inanılmaz bir konsept. Yani ben şimdi belli bir yaştayız ama çok yer gezdik. Böyle bir konsepti bir arada yakalamak mümkün değil. Yani bu inanılmaz bir mimari bir proje. Topluma da inanılmaz tabii ki çevreye ve buranın kalitesine. Bu özellikle Güngören ve Bahçeli Evler ve Merter gayrimenkulünden tut, altyapılarından tut, çevre konseptine inanılmaz bir değer katacağını eminim. Çünkü kalite. Yani gezdikten sonra ben böyle ilk içeri girdiğim an, ben dedim ben başka bir yere geldim. Biz böyle bir şey hayal etmedik. Yani biz tamam dükkan aldık ama biz örtülü pazar aldık. Hani böyle kapalı bir yer. Dedik ki yani yarın bir önümüze ne çıkacak? Ama inanılmaz bir konsept oluşturmuşlar. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum tabii ki de. Yani bu tarz projelerin ülkemizin daha çoğu bölgelerinde yani yayılmasını isterim tabii ki de. Çünkü bunlar bizim çoluk çocuğumuzun vizyonunu geliştiren şeyler. Çünkü bir Avrupa'ya, yani bizim çoluk çocuğumuz niye bir Avrupa'yı olmasın ki? Niye gelişmesin? Niye bir yere gittiği zaman yabancılık çeksin ki? Veya niye bir AVM'ye gittiği zaman burada gördüğü o
enerjiyi, o şeyi niye gidip başka bir yerde yabancılık çeksin ki? Bu inanılmaz bir değer katacak buraya eminim. İmzamı atarım. Kesinlikle imzamı atarım. Çünkü onlar Bethesda Center paradan önce kendi işine inanılmaz bir saygıları var. Onlar proje üretmek istiyor. Projeci onlar. İşin en kalitelisi neyse onu yapmaya çalışıyorlar. Tabii bunu yaparken hepimiz tüccarız. Bir işin hakkını da vermek lazım. Bir şey aldığın zaman eğer karşı taraftan sen o aldığın o emeğin karşılığını, hakkını da vermek karşı tarafa düşer yani. Alan kişiye düşer. O yüzden biz bu konu burayla ilgili verdiğimiz hiçbir şeyden mahcup değiliz. Yani şeyde değiliz. Pişman da değiliz. Yarın bir proje daha olsa, Bethesda varsa gene varım derim. Bethesda Center sizin için neyin başlangıcı? Hayalimin başlangıcı diyebilirim. Yani insanın tabii ki arkasında bir ailesi olmak güzel bir şey. Bethesda Center'da bizim için bir aile tabii ki. Artık bizim evimizin içine girdi. Çünkü 2-3 akşamda bir evde konuşuluyor. Yani artık Bethesda deyince çocuklarımın hepsi biliyor. Vizyonumuzu geliştirecek, ileri götürecek. Çocuğum özellikle tabii ki ben aşağı yukarı 35-36 senedir ticaretle uğraşıyorum ben de. Çocuğumu Bethesda ile beraber böyle daha vizyonu önü açık bir yerlerde gördüğüm zaman ben inanılmaz mutlu eder. Duamız sizinle beraber olsun. Yani biz bu projeden memnunuz. İnşallah da emek vererek daha da güzel yerlere taşıyacağız. Gene de söylüyorum. Bu projenin oluşumundan bugüne kadar özellikle Yusuf Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Geri kalan çalışanlar için de herkese Allah razı olsun. Herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Bahattin Bey'e de ülkeye böyle bir vizyon kazandırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten de bu bir hayal bir proje. Bunu da gerçekleştirmek her baba yiğidin harcı değil. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum size. Ya burası şimdi çoklu bir konsept olduğu için burada başarıyı yakalamak bence 1-0 önde. Çünkü bugün piyasayı piyasa yapan içindeki tüccardır. Burada da geniş çaplı ticaret kapısı olduğu için bence eğer markalarını bir yere taşımak istiyorlarsa Bethesda ile beraber daha çabuk vizyonu yakalamak istiyorsa Bethesda ile beraber bence yol almalarını tavsiye ederim. Çünkü bu ödüllü bir proje yani. Bugün baktığın zaman biz atıyorum bir WhatsApp, bir Telegram'da kendi markamızın ismini yazıp müşterimize atarken belki bir havaalanında, belki bir Rusya'da, belki bir Avrupa'nın başka birkaç yerinde reklamı olacak. Yani bugün Bethesda'ya girdin an sen orada Bethesda'da kaç tane tekstil firması var? Çoğu orada görecek. Bunun için de bence markalarını Bethesda'ya taşımalarını tavsiye ederim. Kesinlikle. Vallahi abi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani dediğim gibi bizim bu sürecin başlangıcı bizim için bir hayaldi. Yani bugün baktığım zaman demin oğlumla beraber de içeride gezerken gene duygulandım orada. Belki de biz gelip buraya sadece alışveriş veya bir gezmek amaçlı gelecek ama yarın öbür gün buraya gelip de burada da bir mekanım var deyip içeri girmek bir hayal yani. Ya hayalden ötesi belki paran olabilir ama nasip meselesi. Gelip böyle bir yerde böyle bir projenin içine katılmak gerçekten de yani insan için hem nasip hem de hayal yani baktığı zaman. Biz memnunuz. İnşallah rızık Allah'tandır. Bakarsın biz emeğimizi verelim. Biz sabahleyin evden çıkarken ekmeğimiz için çıkalım. Geri kalan da rızkı veren Allah'tır ya. Rabbim kimseyi aç bırakmamış. Tabii ki ben oğluma başarılar dilerim bu saatten sonra. Buranın projesi gerçekten de başlangıcı o. Dedi ki ticaret yapacağım. Tabii haliyle ticaret yaparken gençlere biraz daha sahip çıkmak lazım. Çünkü onların vizyonu bizimkinden daha önde. Onlar teknolojiyi bizden daha iyi kullanıyor. Biz buraya kadar taşıyabildik. Onlar daha iyi yerlere taşıyacağına eminim ki. Çünkü emek olmadan bereket olmaz. Kendi hayatından bir şeyleri feda etmeden hiçbir şeye sahip olamaz. Bugün baktığın zaman tabii hedef belli demiyoruz ama bugün baktığın zaman herkes güzel bir projelerle, güzel bir şeylerle toplum içerisine giriyorsa Allah insana bir akıl fikir verip adam burada durduğu yerde Avrupa'da ticaret yapıyor. Neden yapmaz? Bunu yapan insan. İnsan onu yapmak istediğinden sonra yapamayacağı bir şey yok. Ben 13 yaşımda köyde işte atıyorum tarımla uğraşırken veya atıyorum bahçede uğraşırken, bilmem uğraşırken geldim. Allah bana ta Avrupa'nın bilmem hangi ülkesine kendi markamla ürün satmayı nasip etti. Yani bu da tamam gençliğimizden feda ettik ama meyvesini de yiyoruz. Çoluk çocuğun da bu konuda bu işin meyvesini yiyor. Bu da şimdi kendi geleceği, kendi düzeni. Valla eğer sahip çıkarsa yarın öbür gün çok daha güzel yerlerde güzel bir çevresi oluşur.
güzel bir iş imkanı oluşur. Çok kişiye ekmek kapısı olur. Bunu yapmak için de yani fedakarlık yapmak lazım. Hayatından bir şekil bir şeyleri feda etmeden bir şeylere sahip olamazsın. Yani bunu diyorum. Bu da oğlum için de gene söylüyorum. Burası yani benim hep böyle bir kırmızı çizgim vardır. İnşallah burası onun için bir başlangıç. Başarısı da Allah'ın izniyle. Sonra da bizim arkamızda onunla beraber yanında olmamızda inşallah daha da güzel yerlere taşıyacağına eminim. Bana da ihtiyaç olmaz Allah'ın izniyle. Çünkü ben sonuna kadar güveniyorum ona. Yani nasibinde varsa bir şey yiyecek zaten. Çok çok teşekkür ederim yine de Yusuf Bey. Yani gerçekten de gene de söylüyorum. Gene de söylüyorum abi senin yerin ayrı bizim yanımızda. Vallahi bak buna eminim. Yeri geldi. Kestin değil mi sen? Kestin. He. Akıyor mu? Yani Kesebiliyor yeri geldi mi seni gece 11'de aradık, 12'de aradık. Yani hiç kızma şey yapmadan, hiç gönül koymadan, etmeden cevap verdin. Sorularımıza cevap verdin. Yani abi şimdi bir şeyleri her şeye sahip olabilirsin ama o bir şeyi taşımak ayrı bir şey. Yani bugün atıyorum devasa bir inşaat firması sahibi olabilirsin ama şimdi bunu taşımak da önemli. Bugün baktığın zaman bütün yaptığın sektörlerde ne olursa olsun. Ben bazen mesela mağazaya geliyorum, bakıyorum ki benim kendime ait müşterim var. Duruyor beni bekliyor, alışveriş yapmıyor. Niye diyorum? Ya diyor sen olmadan bir şey almak istemedim. Yani burada da emin ol bunun şeyi de çok. Sebebi burada senin şeyin çok. Çünkü piyasada baktığın zaman yani bir Allah'ın kulu, dükkan, buradaki ticarethanede mesela yer sahibi olan arkadaşlarımız var. Hiçbir Allah'ın kulu senin hakkında böyle bir şey böyle negatif bir şey söylemedi yani böyle hani atıyorum ya işte Yusuf Bey böyle herhangi hiçbir şey duymadım. Hep böyle güler yüzlü. Yani işine inanılmaz bir hakim. Bu da insan için böyle bir güvenilir kapısı oluşuyor. İnşallah Benesa'yla daha güzel şeyler olur. Ben gene de söylüyorum Benesa yarın başka bir yerde projeye başvursun. İmkan çerçevesi içerisinde hiç düşünün. İlk diyorum. İlk beni yazabilirsin.